Bazen bir ses duyarız. Dışarıdan değil, içeriden gelen. Bizi bir yere çağırır hani. Anlamı aramaya, hakikati aramaya, özü bulmaya, ben kimim sorusuna yanıt aramaya. Ve bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu yaşadığımız şu dönemde nedense bunu hep dışarılarda ararız ama aslında tüm kadim bilgiler bize der ki aradığın cevaplar her zaman içeridedir. İşte Feridüddin Attar'ın Mantık-ı Tayr yani Kuşların Dili adlı eskimeyen muhteşem eseri bize tam da bunu anlatıyor. 12. yüzyılda yaşamış Sufi, bilge ve şair olan Feridüddin Attar bu muhteşem kitabında bize insan ruhunun en derin yolculuğunu anlatır. Mevlana dahi onu övmüş ve şöyle demiştir: Attar ruhun sırlarında dolaştı, biz ise onun yolundayız. Feridüddin Attar'ın bu eseri tasavvuf edebiyatının en güçlü alegorilerinden biridir. Ve bugün Simurg efsanesi diyebildiğimiz o muhteşem hikaye işte bu kitaptan çıkmış ve hemen her kültürde yerini bulmuştur. Bugün kişisel gelişim üzerine de anlatılır. Hatta ben de kendi kitabımda Peşinden Koşma üzerine çekti. Kendimce aktarmıştım. Çünkü çok önemlidir. Kaldı ki kişisel gelişimle tasavvuf birbirine çok benzer. Her ikisi de bize maddi ya da manevi anlamda ulaşmak istediğimiz o en iyi versiyonumuza ulaşabilmek adına geçmemiz gereken evreler olduğunu söyler. İşte tüm bunların temeli diyebileceğimiz bu muhteşem kitabı inceleyeceğiz bugün. Her zaman olduğu gibi çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. Birinci bölüm davet. Bir gün kuşlar toplanır. Çünkü dünyada bir düzen kalmamıştır. Her biri kendi derdine düşmüş, yönünü kaybetmiştir. Derken bilge hüthüt kuşu ortaya çıkar. O bilinçtir, iç rehberdir. Der ki, bizim bir sultanımız var. Adı Simurg. Eğer onu bulursak tüm dertlerimizin anlamını ve çaresini de buluruz. Kuşlar heyecanlanır ama hemen ardından içlerinden sesler yükselir. Bu yol çok uzun. Ben uçamam. Ya başaramazsak? Tıpkı bizi insanlar gibi değil mi? Bir hedef belirlediğimizde önce heyecan değil de korku duyarız ne hikmetse. Bir ses içimizden der ki, ya yapamazsan? Ama başka bir ses, o sessiz ama güçlü ses, git der. Git. Yol seni bulacak. İkinci bölüm yolculuk başlar ve kuşlar yola çıkar. Simurg'a ulaşmak için 7 vadiyi geçmeleri gerekir. Her vadi içsel bir sınavdır, bir farkındalık kapısı. İlk vadi istek vadisidir. Yani arzuların ortaya çıktığı yer. Kuşların bazıları bu vadide kalır. İleri gidemez. Çünkü arzuların ateşi onları yakar. Bu insanın dış dünyaya bağımlılığıdır. Şöhret, para, beğenilme isteği ruhun yolunu adeta karartır. Sonra aşk vadisi gelir. Bu vadide akıl yanar. Çünkü gerçek aşk mantığın bittiği yerdedir. Aşık olan kuşlar kanatlarını bile unuturlar. Tıpkı bir hakikate bağlananın her şeyi göze alması gibi. Üçüncü vadi bilgi vadisidir. Burada kuşlar biliyorum zannından kurtulmak zorundadır. Gerçek bilgi bilmediğini fark ettiğin anda başlar çünkü. Tıpkı bir bilginin o muhteşem sözünde olduğu gibi. Ne kadar öğrenirsen o kadar az bildiğini de fark edersin. Dördüncü vadiye gelebilen kuşların işleri daha da zorlaşmış. Çünkü burası inançsızlık vadisiymiş. Artık ne gittikleri yolun ne de amaçlarının bir anlamı kalmadığını düşünmeye başlamışlar. Onca yolu boşuna geldiklerini düşünen birçok kuş Simurg'u bulacaklarına dair inançlarını yitirerek geri dönmüş. Devam edenlerin yeni sınavı yalnızlık ve tevhid vadisi denilen bu yeri geçmekmiş. Bu vadiden geçerken kuşların bazıları sadece kendini düşünmeye başlamış. Bu yüzden kimi kendi başına hareket ederek yönünü kaybetmiş. Diğerleri ise farkındaymış ki her şey hem ondaymış hem de ondanmış. Aslında sayıda tekrarlanıp duran da sadece birmiş. Artık ne hat
ne hesap, ne iyi ne de kötü varmış. Sadece onun varlığına şahitlik etmek varmış. Yani onda yok olmak. Ama onda yok olmak gerçek anlamda var olmakmış. 6. vadiye gelmişler ve burası çetin bir sınavdan geçilecek dedikodu vadisiymiş. Simurg hakkında birçok fısıltılar yayılmaya başlamış burada. Fısıltılar arttıkça artmış. En arkadaki kuştan en öndekine doğru Simurg'un toprak olduğu, gitmeye gerek olmadığı söylenirmiş. Bunu duyan birçok kuş sınavın zaten bu olduğunu düşünemeyip doğru olup olmadığına bakmadan yolundan vazgeçip geri dönmüş. Ve son vadi, yani Ben Vadisi. En çetin sınavın verildiği bu vadide her kuş ayrı bir şey söylüyormuş. Kimi arkadaşının kanadını beğenmemiş. Bir diğeri her şeyi bildiğini iddia etmeye başlamış. Kimileri yanlış yoldan gidildiğini söyleyip durmuş. Her birinde var olan ben düşüncesi lider olmak için birbirlerini ezerek öne geçmeye çalışmalarına sebep olmuş. Burayı hakkıyla geçebilenler ise marifet gözüyle bakanlarmış. Orada sır bir yere gitmez ancak görmek isteyenlerin gözlerini kapatması gerekirmiş. Çünkü kimilerine göre Ben Vadisi benlik iddia edilen vadiyken diğerleri için benlikten sıyrılma vadisiymiş. Sonunda kuşların çok az bir kısmı 7 vadiyi de geçebilmiş. Bu vadilerden her biri bir nefis kapısını kaldırmış aslında. Her biri insanın içindeki beni eritip bize dönüştürüyormuş. 3. bölüm semboller ve insanın halleri. Tahmin edebileceğin gibi burada kuşlar üzerinden anlatılan aslında bizlerin hikayesidir. Feridüddin Attar'ın anlattığı her kuş aslında insandan bazı özellikler taşır. Her biri insanın bir yönünü temsil eder. Tavus kuşu cenneti ister ama kanatlarını dünyaya zincirlemiştir. Yani arzularının tutsağıdır. Papağan ölümsüzlük peşindedir. Çünkü aslında ölümü kabullenemez. Bülbül gülün aşkına yanar ya da öyle der. Lakin aşkı mecazdadır. Hakikatte değil. Serçe korkaktır. Cesaretin ne demek olduğunu bilmez. Ve hüt kuşu yol göstericidir, içsel bilgeliktir. Tıpkı bir öğretmen, bir mürşit ya da bazen kendi vicdanımız gibi. O bize hep fısıldar. Yol uzun değil, senin zannın uzun. Bölüm 4, Uyanış. Nice zorluklardan sonra sadece 30 kuş kalır. Yani simurg, si-murg. Farsçada si 30, murg kuş demektir. Ve işte o anda fark ederler ki aradıkları simurg aslında kendileridir. Dağın zirvesine vardıklarında karşılarında simurgu değil bir ayna görürler. Ve o aynada kendi suretlerini. Ama bu sıradan bir yansıma değildir. Bu birliktir. Bireyselliğin ötesinde benden bize evrilen o ilahi farkındalık hali. Feridüddin Attar tam burada bize şunu söyler. Sen aradığın sensin. Hani Mevlana aradığın seni arayandır diyordu ya. Burada çok önemli bir benzerlik var. Ve belki de bütün yolculuk işte bunu fark etmek içindi. Sevgili dost, Feridüddin Attar bunu bir masal olarak yazmadı aslında. O tasavvufun en derin kavramlarını kuşlar aracılığıyla sembolleştirdi. Buradaki 7 vadi insanın nefsini arındırma ve kamil insan olma sürecini temsil eder. Her vadi bir dönüşümdür. Arzudan arınmaya, sevgiden teslimiyete yolculuktur. Biz bugün bu hikayeyi kişisel gelişim olarak yorumluyoruz ki bu da çok yanlış değildir. Çünkü insanın kendini bilme, benliğini aşma ve içsel olgunluğuna ulaşma çabası ister tasavvuf diyelim, ister modern psikoloji, ister kişisel gelişim aynı hakikatin farklı ifadeleri. Sevgili dost, Mantıkut Tayr yani kuşların dili yaklaşık 5000 beyitten oluşan uzun bir mesnevidir. Simurg hikayesi ise onun kalbidir ama tamamı değildir. Kitap insanın iç dünyasına ayna tutan onlarca sembol, hikmetli diyalog
ve bilgelik dersleriyle dolu. Bu yüzden yalnızca bu hikayeyi dinlemek değil, kitabı alıp okumak çok faydalı olacaktır. Çünkü bu sadece kitabı değil, o derinlikte aynı zamanda kendini okumaktır. Yani Feridüddin Attar'ın bu muhteşem eseri sadece bir masal değildir. Bu kendini bilmenin en derin metaforlarından biridir. Kuşlar Simurg'u ararken biz de kendi içimizdeki hakikati arıyoruz. Ama yolculuğun sonunda anlıyoruz ki o hakikat hiçbir zaman dışarıda değildi. O hep içimizdeydi. Sadece hatırlamamız ya da keşfetmemiz gerekiyordu. Belki sen de bir süredir o çağrıyı duyuyorsun. İçinde bir yer daha fazlası olmalı diyor. Ben bu hayata faturalarımı ödemek, kiramı ödemek, hafta sonlarını beklemek, oradan oraya koşturmak için gelmiş olmamalıyım diyor. Her şeyi kün emriyle yaratan, bütün kainattan haberi olan benden de haberdardır diyor. Belki de ben kendimden çok daha büyük bir şey için varım diyor. Albert Einstein'ın hakikati aramak ona sahip olmaktan bile daha değerlidir dediği gibi onu aramaya değer değil mi? İşte tam da bunun için kitapta Feridüddin Attar sana uç diyor. Çünkü farkında olmasan bile kanatların zaten var. Ve belki de bu hikayedeki en güzel cümle şudur. Yola çıkan kuşlar aslında kendilerine dönüyorlardı. Sevgili dost, peki sen kendine dönmeye hazır mısın? Yeni bir kitap özetinde buluşana kadar kendine çok iyi bak diyeceğim ama her zaman olduğu gibi önemli bir hatırlatma yapacağım. Biliyorsun Doğu Türkistan'da ve Filistin'de çok uzun yıllardır bitmeyen bir zulüm var. Belki hiçbirimiz bu zulmü durdurmaya güç bulamıyoruz ama yapabileceklerimiz var. Her şeyden önce bunun bilinmesini, daha fazla insan tarafından duyurmasını sağlayabiliriz. Her birimizin elinde akıllı telefonlar var, internet var ve daha birçok araç var. Bir zulmü durduramıyorsanız onu duyurun hadis-i şerifinden de yola çıkarak her birimiz bunu yapabiliriz. Gücümüz yetmese de durdurmaya onlar için dua edebiliriz. Daha fazla paylaşıp gündemde kalmasını sağlayabiliriz ve elimizdeki belki en büyük gücü yani boykotu kullanabiliriz. Boykot çok soylu bir duruştur. Ben bu yapılanlardan uzağım. Paramın kardeşlerim üzerine bomba olarak yağmasını ya da zulüm olarak geri dönmesini kabul etmiyorum demektir. Birilerinin halen saçma sapan konuştuğu gibi boykot işe yaramayan bir şey değildir. Bugün Gazze'de yapılan ateşkesin en önemli sebeplerinden biridir diyebilirim. Ve sadece ticari bir şey, bir şeyleri alıp almamak değil, uyanmak, tepki göstermek. Bak bütün dünyada insanlar tepki gösterdiği için İsrail bunu durdurmak zorunda kaldı. Ama aynı şey Doğu Türkistan'da Çinliler tarafından sistematik bir şekilde kardeşlerimize uygulanıyor. Her birimizin üzerine düşen şeyler var ve mutlaka el ele vererek bunu yapabiliriz. Yeni bir videoda görüşene kadar kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.